Size güzel bir günden merhaba. Bugün size köy odamızın tanıtımını yapacağım. Sonrasında da direkt dikme işlemlerimiz vardı. Onların çekimini yapacağım. Önce bir köy odasını bir gezdireyim size. Nasıl bir yer görmüş olursunuz siz de. Köyümüzde misafirler nasıl ağırlanıyor, nasıl yerlerde ağırlanıyor görün istedim. Arkadaşlar şöyle köy odamızın girişi burası. Şurası araçların park yeri. Şurası girişi. Şu taraftan geliyoruz. Bakın burası böyle bir peyzaj düzenlemesi yapılmış. Tabii bunun komplesi siyah bazalt taşlardan yapılmış. Yani bunlar volkanik oluşumlardan gelen taşlar. Bu taş bizim köyde bayağı bir çok mevcut. Abi normal şartlarda biz bunu mal etmeye çalışırsak böyle bir yeri dışarıdan yani işçi getirecek olsak, taş getirecek olsak çok maliyetli bir iş olur. Yani ortalama diyebilirim ki size 2 milyon civarında bir maliyeti olur. Ama bu bizim köyden çıktığı için bu taşlar işçiler de bizim yanımızdan olduğu için herhangi bir maliyet yüksekliği çıkmıyor. Bir de şöyle göstereyim. Bu da rahmetli amcamın diktiği ağaç. Sonrasında kurumuştu. Bunları böyle onun anısına olsun istedik yanımızda. Çok güzel bir ağaç bu. Şöyle güzel bir işçilikle değerlendirmiş olduk. Hem hatıra olarak yanımızda kalır. Şu tarafları bir gezelim bakalım. Bu arada burayı yaptıran amcam da Abdülkadir Turgut, muhtar, köyümüzün aynı zamanda muhtarı. Ve amcamız Yüksel abim geçti. Mehmet Salih. Bir şöyle şu tarafa doğru gidelim. Burası da havuz, su havuzu. Şöyle içine bakın. Yani bütün her taraf el işlemesi. Şöyle bir bakın. Her taraf el işlemesi. Ve çok büyük bir işçilik var. Çok detaylı, güzel bir işçilik yapılmış. Şimdi burası daha bahçesi tabi. Yani köy odamızın ön tarafı, bir de arka tarafına bir bakalım. Bir şey var mı? Şöyle bir görelim birlikte. Bu lavabolarımız. Yine en ince detaylar işlenmiş. Şimdi bu kadar masraf, bu kadar işçiliğe ne gerek var diyebilirsiniz ama her detayı birbirine uyumlu olsun. Beton kullanılmasın istedik. Şöyle bir bakın. Şöyle bir bakın. Bakın bu tarafta yazın, bu taraf işte öğleden sonra ikindi vakitleri çok güzel serin oluyor. Komple gölge oluyor burası. Hele birazcık su görünce çok şahane oluyor. Şöyle bu da ön taraftaki düzeltiyorum, arka taraftaki verandamız. Yani oturmak için. Burası da bahçe kısmı. Ağaçlarımız ekilmiş. İç kısımlarını görünce belki şaşıracaksınız. Şurası giriş kısmı. Amca kapı açık mı? He, açık. Tamam. Tamam amca. Şöyle şurası merdivenimiz. Bunlar el değirmenleri. Şu anda döndüremedim ama buradakini döndürmüştüm bence bir ara. Şöyle bakın bir önce. El değirmenleri. Bunlar da hep el işçiliği. Burada benim amcam oğlu bunları yapıyordu. Çeviremedim. Altından şeyini çıkarmışlar. Bunlar da el yapımı aslanlar. Aslanlı yol gibi olmuş biraz. Şöyle el işlemesi, el işlemesi, el işlemesi. Şu taraf, burası veranda. Verandası, yani yazın işte burada insanlar oturabilirler. Çok rahat bir şekilde. Tabii biz buraya masa sandalye falan koymuyoruz. Genelde yerleri kilimler, el işlemesi kilimler serip
yün kilimlerin üstünde oturuyoruz. Şöyle bir işlemelere de bakabilirsiniz. Hep taşlardan el oyması tabi. Bunların hepsi el işçiliğiyle yapılmış. Şöyle araya da beyaz kemerler atıldı. Daha görüntü güzel olsun diye. Yine bu da amcamın ağacından, rahmetli Abid amcamın ağacından bir parça. Onun anısını belki biraz yaşatmak için dedik olsun. Şöyle bakalım. Şimdi burada merak edebileceğiniz şeyler olabilir el işçiliklerinden. Şöyle bakın. Bizden gelen sonraki nesle emanettir. Kimin torunlarıyız biz? Şeyh Sinan'ın torunları. Amcam da geldi bu arada. Arkadaşlar önce şöyle size bir göstereyim. Şurada bunu Davut yıldızı olarak görebilirsiniz. Bu aslında Süleyman'ın mührüdür. Mühür kimdeyse Süleyman odur sözü var ya. Öyle Süleyman'ın mührünü de işlemiş amcam. Şöyle şurası girişimiz, holümüz. Şöyle görebilirsiniz. Burası şuradaki odamız. Kiler diyebiliriz buraya. Ya da işte kiler dışında ayrıyeten kullanabilmek için ya da gençlerin işte misafirlere hizmet eden gençlerin burada oturabilmesi için, dinlenebilmesi için. Şöyle komple işte el işlemesinden yapılmış yine ünite, televizyon ünitemiz. Tabi odaya gireceğim. Oda burası da bizim çay ocağımız ve işte misafirlere yemek hazırlanan yer, çay hazırlanan yer. Burayı böyle buradaki hizmeti kolaylaştırmak için biraz ortalık biraz dağınık, toplanmamış ama şöyle göstereyim size. Çok güzel, gerçekten ben gururlandım bu emeklerden dolayı. Çok mutluyum. Şöyle şu tarafa bir bakalım. Şu taraftan önce bir gelelim. Lavabolarımıza bir bakın. Burası yine misafirler için klozet yaptırdı amcamız. Şu taraf lavabomuz. Bir de şurada el yıkama lavabolarına bir bakın. Katının altlar hep ahşaptan yapılmış. Üstlerde yine taştan oyulmuş el oyması lavabolarımız var burada. Şöyle bakalım. Kapılarımız yine hep ahşap. Sağ olsun. Çok emek vermiş amcamız. Şimdi size amcamı da tanıştıracağım. Şöyle odanın girişine bakalım bir önce. Şaheser değil mi? Herkes görünce şaşırıyor gerçekten. Çok muhteşem bir görüntü var. Çok muhteşem bir işçilik var. Şöyle şark odası tarzında yapılmış. Biraz daha yüksek tabi. Şöyle bakıp görebilirsiniz. Hem renk olarak hem ambiyans olarak taşlara çok yakışmış. Şöyle yine en baştan başlayarak komple el işlemesi taşlar. Şöyle gelelim şu taraflarda bakın. O kadar güzel düşünülmüş ki şu üstlerde havalandırma yani merkezi soğutma sistemi için yer yapılmış. Yine oymalardan işte aksesuarlar falan indirmek için yerler yapılmış. Şöyle bakalım. Sadece bu odayı izlemek bile yetiyor. Çok fazla konuşmaya da gerek yok aslında. Şu tablolar da buraya hediye olarak yapılmış, Mustafa Turgut'un yaptığı tablolardan. Sulu boya çalışması. Şöyle buradan böyle görebiliriz. Bakın arkadaşlar. Şimdi size tavanını da göstereceğim. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu çok eski dönemlere tarihlenen
o tarihi yerlerde, kazılarda çiftçi kültürümüz var ya. Amcam onları da tasvir etmiş buraya. Eski zamanlarda nasıl yapıyorduk? Bu köyde de aynı zamanda bunlar yapılmış, işlenmiş şeyler yani. Bütün her şeyi işlemiş buraya. Sırf gelenler, burayı ziyaret edenler, yani biz misafirler için yaptırdık burayı. Sağ olsun amcam buranın kültürünü adeta yaşatmış yani. Artık fiile dökmüş yani tamamen. Şimdi buradan böyle bakalım. Nedir bu? Koç. Koç neyi simgeliyor? Üretkenlik, yani çalışmayı, azmi simgeliyor. Şöyle size tavandan başlayacağım. Tekrar bir bakalım. Arkadaşlar görüyor musunuz şu işlemeyi, şu sanatı? Ne kadar güzel. Ben bayıldım gerçekten. Çok güzeldi. Bu arada amcamla da tanıştırayım sizi. Şöyle durdurup kendime çevireceğim kamerayı. Odayı tanıttık. Evet. Çok güzeldi. Gerçekten eline koluna sağlık. Emeklerine sağlık. Amcam Abdülkadir Turgut Kusurlu Köyü'nün muhtarı. Aynı zamanda buranın bu şaheseri yapan kişi. Sağ olsun. Böyle bir yer bırakmış bize. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sen söylemek istediğin bir şey var mı amca? Sağ olasın. Burası biz yapmışız ki insanlar gelsin, ziyaret etsin, burayı görsünler, bizim kültürümüzü, bizim şeyimizi görsünler. Bizim burası halka açık bir yer. Yani evet. Bir şeye şahsa ait ve her ne kadar ben burayı yaptırmışsam da yine bunu, herkes gelip, gençler burada oturabiliyorlar, muhabbet edebiliyorlar. Sırf çayını içebiliyor, yemeğini yiyebiliyorlar. Bunun bizim kültürümüzün ileri götürmemiz için. Evet. Misafirlere ne kadar değer verdiğimizi göstermek için. Evet. Aynen. Bunu böyle yapmışız. Bizden gelen sonraki nesile de böyle devam etmesini istiyoruz. Evet. İşte böyle. Yani bizim çok teşekkür ederiz amca. Çok sağ olasın. Arkadaşlar Yüksel abiyle beraberiz. Merhabalar. Köy odamızın tanıtımını yaptık, çekimini yaptık. Teşekkür ederiz. Böyle eserler bıraktıkları için, emeği geçen herkese. Güzel bir çalışma. Burası için bir değer yani aslında burası. Herkese teşekkür ederim. Videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın.